الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا. Çok defa imtihana tabi tutulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık, masduk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve masduk olarak haşr ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek, bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o Nebiler Nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîqî ve lâ i'tisâmî illâ billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ. Muhterem Müslümanlar, peygamberlerle boy ölçüşülemez. Onların muvazzaf ve mükellef bulundukları vazifeye liyakatları bizim anlayışımızın, idrakımızın üstündedir. Müstesna bir ruha sahiptirler. Müstesna bir kalbe sahiptirler. O müstesna ruh, müstesna kalp, ileride Cenab-ı Hakk'a teveccüh edeceğine, etmiş olmasına bir mükafatı acile ve acile olarak Cenab-ı Hak onları peygamberlikle serfiraz etmiştir. Ruhla ceset arasında, mana ile lafız arasında, zarfla mazruf arasında ciddi bir münasebet vardır. Hayatlarında iradelerini sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde kullanmayı düşünecek olan o zatlar Allah tarafından daha önce bilinmiş, nübüvvetle serfiraz edilmiştir. Ismarlama şekliyle, sözüyle anlatacağımız o müstesna zatlar, nübüvveti ibadet-ü taatla kazanmamışlardır. Sadece Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri beşeri irşad etmek için o büyük vazifeyle onları tavzif etmiştir. Ama onların hayatına en ince teferruatına kadar dikkat ettiğimiz zaman görüyoruz ki onlar hakikaten bu vazifeye layık ve Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri onları seçmede, böylesine serfiraz etmede hikmeti sübhaniyesiyle aynı hak bir iş yapmıştır.
Zaten Allah'ın yaptığı şeylerde hakkı olmayan bir şey tasavvur edilemez. Onun içindir ki nübüvveti düşünürken biz bizim üstümüzde varlıklar olarak düşünüyoruz. Ve onun için nebilerin arkasından giderken onların arkasından gitmeyi herhangi bir beşerin arkasından gitmeye tercih ediyoruz. Bu beşer babamız olsa dahi, ben suya düştüğüm zaman çırpınırken beni kurtaran olsa dahi, annemin ırzına geçecekleri anda onu kurtaranlar olsa dahi, Resul-i Ekrem'i bütün beşere, bütün kaitlere, bütün muktedabihlere, bütün mevsuk kimselere tercih ediyoruz. Bütün nebileri de tercih ediyoruz. Bizim nebilere uyma mevzuundaki hassasiyetimiz, ciddiyetimiz herhangi bir beşere bağlılıkla asla mukayese edilemez. Bir misal olarak asla anlatılamaz. Peygamberlere bağlılık, onların Allah'a bağlılığı nispetindedir. Peygamber Allah'a ne kadar bağlı ise biz de peygamberlere o kadar bağlıyız. Ve şayet bu mevzuda küçük bir zaaf kendini gösterecek olursa, sen o peygambere bağlılıktan kopacak, ümmeti olmadan sukut edecek, şefaatinden de mahrum kalacaksın. Misal kabul etmez, mesil ve mukayese, muvazene, muadele kabul etmez. Bu hakikati anlatırken biz onların yaptığı vazifelerden, o pırıl pırıl vazifelerinden bir kısım tablolar takdim etmekle meseleyi tembih ediyoruz. Mevzu orada bitirirken Allah Resulü'nün huzuruna gelen müşkiller hallediliyordu. Beşerin idrakine göre hakikatları anlatıyor, onların içindeki ukdeleri, içlerine gelen tasları izale ediyor ve gerçek huzuru, gerçek saadeti, gönüller üzerine taht kuran gerçek saadeti getiriyor, tesis buyuruyor, insanlığı da mes'ud ediyor. 1 milyon hadisin hafızı dediğim Ahmet Hanbel, şerefli Medine sahabisi Ebu Umametül Bahili radıyallahu anh hazretlerinden bize şunu naklediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, inşallah meclisimiz, mescidimiz o büyük manadan hissedar olan meclislerden, mescitlerden olsun. Saadet aslında, saadet insanlarının içinde, saadet mescidinde oturuyor. Bir delikanlı içeriye girdi. Rengi, benzi kaçmış bir delikanlıydı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama doğru yaklaştı. Suikast olur diye belki fazla da yaklaştırmadılar. Ve girebildiği kadar girdi, Resul-i Ekrem'den bir şey istedi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Nefsimin, hislerimin esiriyim. Zina etmem hususunda bana müsaade buyurur musunuz? Ben muvahhidim, müminim. Namazımı kılar, orucumu tutarım ama izdivaç yapacak durumum yok. Bu hususta bana, şahsıma mahsus olmak üzere müsaade buyurur musunuz? Ashab-ı kiram kim bilir adamı nasıl karşıladılar, yüzlerini nasıl ekşittiler ve kaç tanesi kim bilir hançerinin kabzasını elini götürdü. Ama Allah Resulü onlara sekine ve sükun tavsiye ederken beri taraftan delikanlıya da udunu minni diyordu, bana yaklaş diyordu. Delikanlı Resulullah'a yaklaşınca şu soruyu ona tevcih etti ilk defa. Nasıl delikanlının gönlüne giriyor? Nasıl o şehevi hisleri çıkarıyor, eliyle temizliyor? Nasıl gönlüne taht kurup oturuyor ve o delikanlı camiden çıkarken nasıl derin bir nezafet ve taharet içinde çıkıyor, hep beraber seyredelim. Allah Resulü soru soruyor. اَفَتُحِبُّهُ لِؤُمِّكَ Sen bana teklif ettiğin bu şeyi birisinin senin anana yapmasını düşünür müsün, arz eder misin? Beyninden vurulmuş gibi delikanlı kükrüyor. La vallahi ya Resulallah, cealenillahu fidek. Allah beni sana feda kılsın, ruhum sana feda olsun, istemem böyle bir şeyi. Ve hâkeden nâs ve la yuhibbûnen nâs bi ummahatihim. Aynen senin gibi hiç kimse anaları için böyle bir şey yapılmasını istemezler. اَفَتُحِبُّهُ لِبْنَتِكَ Kızın için böyle bir şey yapılmasını ister misin? La ya Resulallah, cealenillahu fidek. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah ruhumu sana feda kılsın, kızım için de böyle bir şey yapılmasını istemem. وَكَذَٰلِكَ النَّاسِ لَا يُحِبُّونَ لِبَنَاتِهِمْ Hiç kimse kızları için böyle bir şey yapılmasını istemez.
Sekinetle, temkinle Allah Resulü delikanlının içine giriyor. Ve soruyor tekrar ve tekrar. اَفَتُحِبُّهُ لُؤُخْتِكَ Kız kardeşin için olmasını ister misin? Aynı cevabı alıyor. لِعَمَّتِكَ Halan için olmasını arzu eder misin? Aynı cevabı alıyor. لِخَالَتِكَ Teyzen için olmasını arzu eder misin? Aynı cevabı alıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini tamamlıyor. Unutmayacaksın. Senin benden istediğin şey, o şeyi yaparken birinin anası, birinin kız kardeşi, birinin kızı, birinin halası, birinin teyzesi olacak. Ve son ameliyeyi yapıyor. Hayat bahş olan mübarek elini delikanlının göğsüne koyuyor. O el ki yeri geldiği zaman içine aldığı çakılı kumları düşmana serptiği an gülle ve bomba oluyor, düşmanın gözünü çıkarıyor, düşmanı geriye püskürtüyordu. O el ki ashabı susadığı zaman yukarıya doğru kaldırıyor cemal ile, şefkatle Allah'a teveccüh ediyor, 10 parmağından 10 musluklu çeşmeler akıyor ve ashabına su veriyor. O el ki celalle, şiddetle, hiddetle kamera kaldırdığı zaman 2 şak oluyordu ve Kur'an bu hakikati tercüme ederek bir de intikal ettiriyor. İşte o mübarek eli, dertlilere derman taşıyan mübarek eli bizim dertli delikanlının göğsüne koydu. Dertli nice gönüller, canları dudaklarına gelmiş, Resul-i Ekrem'in şifabaht olan elinin göğüslerine konması gerektiği şu devirde o ele ne kadar muhtaç olduğumuzu düşünsünler. Delikanlıya kulağına fısıldar gibi şu duayı okuyordu. Duayı Allah nigahbandı. Her şeyi duyan Allah duyuyordu. Duayı yapan Resulullah'tı. Bu arada o duaya amin diyen sahabi gönlüydü. Allahümme ğfir zembe ve tahhir kalbe ve ahsin tercih diyor. Allah'ım bu delikanlının günahlarını mağfiret et. Allah'ım bu delikanlıların günahlarını mağfiret et. Allah'ım sen bunların kalplerini temizle. Sen bunun kalbini temizle diyordu. Ve namusunu, İffetini bunun koru, namuslu ve afif yap Allah'ım diyor. Delikanlı geldiğine bin pişman. Oraya nasıl gelmişti değişmiş olarak ayrılıyor. Ve sahabi müşahadesini bize naklediyor. Biz artık ona iffetin abidesi nazarıyla bakardık. Değil bir kadının yanına, semtine sokulmak, o bir kadının yanından geçerken belki buram buram ter dökerdi. Bir iffet abidesi haline geldi. Öyle yaşadı ve öyle ruhunu Allah'a teslim etti. Gönülde bir ummanilik, o ummani olmaya dilin tercümanlığı, alabildiğine bir saffet ve ihlas ve binlerce dertli ceza onun mübarek kapısının önünde boynu tasmalı, kapının eşiğine başını koymuş, saadet, selamet, afiyet, sıhhat ve deva bekliyorlar. O kapıdan fırsat bulup içeriye giren herkes, dermanı eline almış olarak dışarıya çıkıyor. Onun kapısından içeriye girmiş bir dertlinin iyi olmadığı görülmemiştir. Bir marizin marazdan kurtulmadığı görülmemiştir. Bir Ali'nin illetten kurtulmadığı görülmemiştir. Herkes derdine derman bulmuş, herkes çeşit çeşit şifalarla şifaya bulmuş, herkes saadet asrına uygun havaya girmiş, saadet asrının saitleri haline gelmiş, mutluları, bahtiyarları haline gelmiş. 20. asrın Müslüman cemaati, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın o asra çok benzeterek ifade buyurduğu, garipler diye anlattığı cemaati, o asrın insanın muhtaç olduğu kadar o ele, o havaya, o edaya, o ifadeye çok muhtaçtır. Cenab-ı Hak medet resanımız olan Habibi Edibini imdadımıza koştursun. Ona o risaleti layık gördü, verdi. O risaleti el-hak da liyakatini gösterdi. Kendisinden beklenen vazifeyi 1000 misli fazlasıyla yerine getirdi. O devri tedbir etti. Bu devre kadar taştığı nurların eserleri, izi geldi, mevkeleri geldi. Atını bir miktar da bu tarafa sürmeye Allah muvaffak kılsın. Bizim karanlık gecemizi tenvire muvaffak kılsın inşallah Teala. Nebi müstesna bir insandır. Kimsenin yapamadığını yapar. Bu hakikatler muvacehesinde siz en büyük düşünürlerinizi, en büyük terbiyecilerinizi, en mükemmel söz söyleyenlerinizi bir araya getirin. Bir adama sigarayı terk ettirsinler, ben bu davadan vazgeçeceğim. Yapamayacaklardır.
binlerce sigaradan daha derin iptilalara müptela insan, huzur-i risalet ve nahiye geliyor. Binlerce derd ile mağlul ve müptela binlerce insan, belâ-i bahri mâsivâya müptelâim ya Resulallah diyen herkes o huzura geliyor. Ama belâ-i bahri mâsivadan kurtulmuş olarak emin, arif, tertemiz dışarıya çıkıyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri her yönüyle nübüvvetini ifade eden, peygamberliğini gösteren o nebiler nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Resul-i Ekrem sönük bir insan, nübüvveti tanınmayacak bir insan değildir. Aklı dize getirecek, hissi yere oturtacak, mantığın dilini koparacak şekilde bahir ve zahir, şevahid ve delaile sahiptir. O kadar güneşler gibi parlak hakikatler vardır ki onda her birisi tek başına Muhammedur Resulullah dedirtir. Ama binlerce şeytanın esiri olmuş, müptelası olmuş bizler için, nefsim için daha çok delile ihtiyacı olduğu için ben de müsaadenizle Allah'ın affına dayanarak bunların pek çoğunu daha ilerideki derslerde intikal ettirmeyi düşünüyorum. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulen mübeşşirîne ve munzirîn. Li'allâ yekûne linnâsi alallâhi hüccetun ba'de rusul. Sadakallâhul azîm. وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم صل وسلم. İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullâhe ve ati'ûh. Allah'tan çok korkun. Büyüklüğü kadar ve küçüklüğünüz kadar. Ona karşı gelmekten sakının. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Muhakkak Allah adaletle, dürüst bir yaşayışla, dürüst bir düşünceyle, dürüst tezahürle, dürüst olmakla size emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi her halükarda sizi görüyor ya, kainatın çıkardığı tarrakalarla kendisini size gösteriyor ya, vicdanın sızlayışları içinde kendisini size hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüksek olan İslamiyet'in afakınızda yükselmesi uğrunda varınızı, yokunuzu o yolda sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşüne kendinize gelesiniz, doğruyu bulasınız, doğruların varacağı cennete eman içinde dahil olasınız. Akimis salah, inne salate tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahu azim.